arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu güzel ve şık kız bebek şapkasını anlatmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel arkadaşlar. Ben bugün pembe ile çalıştım. Kızların en sevdiği renk olan bu pembe ile çalıştım. Bakın bu şekilde bir de çiçek yaptım. Beremizin örgüsüne tepe noktasından sihirli halka içerisine modeli yerleştirerek başlıyoruz. Modeli bebeğin baş çevresine göre istediğimiz kadar arttırma yapıyoruz. Baş çevresi ölçüsünü elde ettikten sonra düz örgüye devam ediyoruz modellerimize. Yapacağımız ay ölçüsüne göre de yüksekliğini tamamlıyoruz. Son olarak da bu bakın bitiminde arttırmalar yaparak bu görüntüyü elde ediyoruz. İsteyen arkadaşlar bunu sade olarak kullanabilirsiniz. Ama ben bugün kızlar için biraz daha şıklık katabilmek için bu şekilde bir çiçek ekledim. Eğer siz de bu çiçekten yapmak istiyorsanız ben bu çiçeğin anlatımını da yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde gül motifi çiçek olarak bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman o videoya giderek yapabilirsiniz veya kendinize göre herhangi bir şekilde de süsleme yapabilirsiniz. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz de. Bakın bir bebeğin başında görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde bir mankenim var. Bu bebeğimin baş çevresi en az 3 aylık bir bebek ölçüsünde arkadaşlar. Biz bugün bu bereyi 0-1 yaş bebekler için yapıyoruz. Bakın çok güzel ve çok şık durdu bebeğin başında. Bakın görüntü olarak da arkadan görüntüsü de böyle. Çok şık ve güzel bir şapka gördüğünüz gibi. Bu şapkayı ister kışlık ister yazlık şapka olarak yapabilirsiniz. Yazın güneşten koruyacak bir model. Ben bugün bebe yünüyle yaptım bunu. Ama siz isterseniz yazlık olarak koton iplerle, merserize iplerle yapabilirsiniz. Kağıt iplerle de yapıldığı zaman hasır şapka gibi duruyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şapkanın örgüsünde alize şekerin bebe yününü kullandım. Üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Renk numarası 185. Tığ olarak da 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz dediğim gibi istediğiniz ip ile yapabilirsiniz. Yazlık iplerle de yazın kullanacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Siz ipinizi tığınızı hazırlayın, hep birlikte bu güzel ve şık şapkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Bu güzel şapkamızın örgüsüne tepe noktasından sihirli halka yapıp model yerleştirerek başlıyoruz. Bu şekilde sihirli halka yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar sihirli halka yerine zincir çekip halka yaparak da başlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bakın bu şekilde ipi tutuyorum. Diğer ipin ucunu üzerinden çapraz getiriyorum. Parmağımın üzerinde bir halka oluştu. Bu halkaya tığ takıyorum. İpi içerisinden geçiriyorum. Bakın bir ilmek oluşturdum. Yavaşça parmağımdan çıkardım. Bunu tutuyorum. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Daha sonra modelleri yerleştirdiğimiz zaman bu ipi çekip sıkıştırma yapacağız orada. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Bir zincir daha çekiyorum. Boşluk içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Bakın bir yaptım. İpi bir defa doluyoruz. 2 defa da çıkarıyoruz. Normal trabzanlar. 2. Bir doladım. 2 defa da çıkarıyorum. 3, 4, 5. 5 trabzanı yaptık.
Bunu sihirli halka içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Burada bir dilim modeli gibi oldu bakın. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. İkinci 5 trabzana geçiyorum. Bakın tekrar 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzandan sonra sık iğne olarak boşluğa batıyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. 5 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne olarak boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bir 5 trabzan daha yapacağız bakın. 1 2 3 4 5 son 5 trabzanda yaptım. Bu ipin ucunu yavaşça çekiyorum bakın. Yavaşça çekelim. Çok hızlı da asılmayın, kopmasın arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıfır noktası elde ettik. Bu yapmış olduğum 5 trabzanı bu sıraya başlarken bir sık iğne yapmıştık. Bir zincir çekerek ona tutturuyorum bakın. O gözeneye batıyorum. Bu ilk sıra biraz zor oluyor. Bu şekilde sık iğne olarak yaptım. İlk sıramızı bitirdik. Bakın 4 yapraktan oluşan bir çiçek gibi oldu. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçebilmek için bu 5 trabzanın orta noktası olan 3. trabzanın üzerine gitmem gerekiyor. Kaydırma tekniği yapıyorum bakın. İlk trabzandan kaydırma tekniği yaptım. İkinci trabzandan kaydırma tekniği yaptım. Üçüncü trabzanın üzerine de kaydırma tekniği yaptım. Bakın buradayım. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir alt sırada 5 trabzan yapmıştık. Onun 3. trabzanın üzerine kaydırma tekniği yaparak geldim. Aynı noktaya bir zincir çekip sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 5 trabzan ortasında bulunan bakın buraya sık iğne yapmıştık. 5 trabzan, bir sık iğne, 5 trabzan yapmıştık. Bu sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. 3 defa trabzan yapıyoruz bakın. 1 2 3 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Bu yapmış olduğum 3 trabzanı bu 5 trabzandan oluşan modelin orta noktası olan 3. trabzanın tepe noktasına tutturacağız. Sayıyorum bakın 1 2 3. Buna sık iğne olarak tutturdum bakın. Bir alt sırada 5 trabzandan dilimler yapmıştık. Onu ortasına tutturuyorum. Bir tığın üzerine alıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine geçiyorum. Bakın iki model ortasında bulunan bu sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek üzerine bakın 3 trabzan daha yapıyorum. 1
2, 3. İpin ucunu da içeriden götürüyorum. Sağlam dursun ve temiz görünsün diye arkadaşlar. Bu yapmış olduğum 3 trabzanı da diğer modelin orta noktasına tutturacağız. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3. Bunun tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine bakın, iki model ortasında bulunan bu sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek üzerine 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Ve bu sayıyorum. 1, 2, 3. Bu 5 trabzanın orta noktası olan 3. trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak tutturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın buradaki sık iğnenin üzerine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 trabzan, bir zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek üzerine 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptık. Bunu burada bulunan bu sık iğne üzerine tutturuyorum. Bakın sık iğne olarak yaptım. Bu şekilde bir kare şekli elde ettik. 4 model görünüyor. Bakın şimdiki sırada bu 4 modeli 8 model olarak göreceğiz arkadaşlar. Bir alt sırada 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptığımız bu modelin bu ilk 3 trabzanın orta noktasına kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Bakın 1 kaydırdım, 2 kaydırdım. O 3 trabzanın ortada bulunan ikinci trabzanın üzerine kaydırma tekniğiyle geldim. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine bakın ilmek üzerine sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincir çektiğimiz boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yapmış olduğumuz bu 5 trabzana bu 3 trabzanın ortasında bulunan ikinci trabzana bakın tam ortasında bulunan trabzana sık iğne olarak tutturuyorum. Bu şapkamızda 3. sıra modelde ipi tığın üzerine alıyorum. Bu iki model ortasına sık iğne yapmıştık. Bir alt sırada bu sık iğnenin içerisine 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sık iğne üzerine 5 trabzan yaptım. Bu 5 trabzanı bu 3 trabzanın bakın 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptığımız yerin bu ortada bulunan ikinci trabzana sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanı bakın diğer 3 trabzandan oluşan yerin orta noktası olan bu ikinci gözeneğe bunu tutturuyorum.
sık iğne olarak yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. İki model ortasında bulunan sık iğneye geçiyoruz bakın. Sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 2 4 5 yaptık. Bu 5 trabzanı yine aynı şekilde burada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın orta noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu 3 trabzan var. Bakın ona orta noktası olan ikinci trabzanın üzerine bunu tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arada bulunan bu sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 trabzanı tekrar bakın burada bulunan bu 3 trabzan bir zincirlik yerdeki ikinci trabzanın üzerine tutturuyorum. Yani bu sırada arkadaşlar modelleri bir sık iğnelerin üzerine 5 trabzan yaparak model elde ettik. Bir de bir alt sırada 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptığımız yerlerde bulunan bu bir zincirlik boşluklara 5 trabzan yaparak model elde ettik. Bu yapmış olduğumuz modelleri de alt sırada yapmış olduğumuz 3 trabzanların orta noktasına tutturduk. Modellerimiz artmış oldu böylece de. Buraya sık iğne olarak tutturmuştum. İpi tığın üzerine alıyorum tekrar. Bu bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 trabzanı tekrar bu 3 trabzanın orta noktasına tutturdum. Sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan sık iğnenin üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın 5 trabzan da yaptık. Bunu bu sıraya başlarken bir zincir çekip sık iğne yapmıştık. Ona tutturuyorum sık iğne olarak. Bakıyoruz hemen modelimize. Bu sırada 2, 4, 6, 8 model oldu bakın. Eğer siz bu şapkayı yeni doğan bebek için yapıyorsanız bu 8 modelin ölçüsü yeterli. Bu 8 model ile aralara bakın sık iğne yaptığımız yerlere beşer trabzan yapıp bu tepe noktalarına tutturarak yüksekliğini tamam ettirebilirsiniz. 8-9 sıra yapsanız yeterli ondan sonra yeni doğan bebek için. Ama ben biraz büyük yapmak istiyorum. 3 aydan itibaren kullanabilsin diye. Onun için bu sırada tekrar arttırma yapacağız. Arttırmaları bir arttırma, bir düz, bir arttırma, bir düz şeklinde yapacağız. Ama siz 1 yaş için yapmak istiyorsanız 1 yaş ve üzeri için her arttırma sırasında arttırma yapın. Bakın bu 5 trabzandan önceki bu ikinci sırada yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bu şekilde her sık iğnenin üzerine bu aralarda bulunan her sık iğnenin üzerine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak 1 yaş bebek için şapka yapabilirsiniz. Ama ben bugün hepsinde arttırma yapmayacağım. Ara ara yapacağız arkadaşlar. Benimle aynı ölçüde yapacaksanız böyle yapabilirsiniz. Bakın kaydırma tekniğiyle bu modelin orta noktasına geçiyorum. 1, 2, 3 defa kaydırdım.
Bir zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine sık iğne yapıyorum bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bakın. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptım. Bu 5 trabzanın orta noktasında bulunan 3. trabzana tutturuyorum. Bakın sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 3. gözeneğe sık iğne olarak yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer sık iğneye geçiyorum. Buna 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bunu tekrar bu 3. trabzan, bakın sayıyorum. 1 2 3. 3. trabzana sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonrakine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Bakın 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı sık iğne içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bu modelin bakın 1 2 3. trabzanın tepe noktasına tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğne üzerine de 5 trabzan yapacağız bakın. 1 2 3 4 5. Bunu 1 2 3. trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak tutturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğnenin üzerine de 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı gözenek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bunu 1 2 3. trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak tutturdum. Bu sık iğneye 5 trabzan yapıyoruz. Bir trabzan yaptım. Yani arkadaşlar bu 5. sıramızda bu sık iğnelerin birisine 5 trabzan yapıyoruz. Bir diğerine de 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 8 olan trabzan sayımızı bir sonraki sırada 12'ye çıkartacağız. Yuva hazırlıyoruz onlar için. Bakın buraya 5 trabzan yapıyoruz. 1 yaptık. 2 3 4 5. Bu 5 trabzanı 1 2 3. trabzanın üzerine sık iğne olarak tutturuyorum. Bu sık iğnenin üzerine de 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar bunu sık iğne olarak 5 trabzanın üzerine tutturdum. Bakın son sık iğneye geldik. Buna da 5 trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. 5 trabzan yapıyorum.
Bakın 5 trabzanı yaptım. Yapmış olduğum 5 trabzanı sıraya başlarken burada bir zincir çekip sık iğne yapmıştık. Ona sık iğne olarak tutturuyorum. Bu sırada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaptık sık iğne üzerine. Diğer sık iğne üzerine 5 trabzan yaptık. Bir sonraki sık iğneye tekrar 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, diğerine 5 trabzan, bir sonrakine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettik. Kaydırma tekniğiyle tekrar bakın 1 2 kaydırma yaptım. Bu 3 trabzanın orta noktasında bulunan trabzanın üzerine geldim. Bir zincir çekiyorum. Aynı trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanı bu 3 trabzanın orta noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 yapmış olduğumuz bu 5 trabzanı bir sonraki bakın şu görünen 5 trabzanın ortasında bulunan 3. trabzana 1 2 3 orta noktasına sık iğne olarak tutturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın diğer sık iğne üzerine buraya geçiyorum. Buna da 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 bu yapmış olduğumuz trabzanı bir alt sırada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaptığımız yerin bu ilk 3 trabzan bakın orta noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir zincirlik boşluklara 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 bu yapmış olduğum 5 trabzanı bu 3 trabzanın orta noktasına tutturdum. İpi tığın üzerine aldım. Sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 bunu 1 2 3. gözeneye tutturuyorum. Bakın 5 trabzan var burada. Bunun orta noktasına sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Diğer sık iğne içerisine 5 trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu yapmış olduğumuz 5 trabzanı bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın ikinci trabzanına sık iğne olarak tutturuyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa 5 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 bunu bakın burada bulunan 3 trabzanın orta noktasına tutturdum. İpi tığın üzerine aldım. Sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 bakın burada 5 trabzanlı model görünüyor. Bunun orta noktasına tutturuyorum bu modele. Sık iğne olarak battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
5. Bakın burada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan görünüyor. Bu 3 trabzanın ikinci trabzanına sık iğne olarak tutturuyorum. Ve bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Tekrar bu 3 trabzanın orta noktasına sık iğne olarak battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 5 trabzanlı modelin ortasına tutturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bulunan son sık iğnenin üzerine 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Bunu sıra başına başlarken bir zincir çekip sık iğne yapmıştık. Ona sık iğne olarak tutturuyorum ve bakın şu anda kare görünüyor arkadaşlar. Şaşırtmasın sizi, örgü kare görünüyor ama bir sonraki sıraları yaptığımız zaman bu yuvarlak bir görüntü alacak. Bakın bu şekilde olacak. Bakın sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 model var şu anda bir sırada. Bu bizim kaçıncı sıramız? 1 2 3 4 5. sıra. 5 sıra sonunda bütün arttırmaları bitirdik. Artık örgümüze bu 12 model ile devam edeceğiz. Kaydırma tekniği yaparak bu 5 trabzanın orta noktası olan 3. trabzana geçiyorum bakın. 3. trabzana geldim. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki model ortasına yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerine 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 trabzan yapıyoruz sık iğneler üzerine. Bu 5 trabzanın orta noktası olan 3. trabzanlara sık iğne olarak batıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Diğer sık iğne üzerine tekrar 5 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bu yapmış olduğumuz 5 trabzanda 5 trabzanın ortasında olan bakın bu modelin 3. trabzanına tutturuyorum. Bu şekilde sırayı devam ediyoruz bakın. Bu aralarda bulunan sık iğneler üzerine 5'er trabzandan oluşan modelleri yapıyoruz. Bu bir alt sırada oluşan 5 trabzanın tepe noktalarına tutturuyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şapkanın örgüsü bu şekilde bu 12 modelin dönüşümüyle devam edecek. Sıra sonuna geldiğimiz zaman takip eden modelin orta noktasına kaydırma tekniğiyle geçeceğiz. Sık iğneler üzerine 5'er trabzan yapıp bir alt sırada olan bu 5 trabzanın orta noktasına sık iğne olarak batacağız. Bu şekilde 12 trabzan ile 11 sıra kadar bir devam edelim arkadaşlar. Şapkanın yüksekliğini bitirelim gelelim. Arttırmalarla 12 model elde etmiştik. 12 model ile bakın 11 sıra düz olarak ördüm arkadaşlar modelimi. Başlangıçta ilk 5 sırayı arttırmalar yapmıştık. 5 sıradan sonra 11 sırada 5 trabzandan oluşan örgüyle devam ettim. 11 sıranın sonunda bitirdim. Uç bölümünde tekrar arttırmalar yapacağız. Bakın sırayı da bu şekilde kapadım. Bakın kaydırma tekniği yaparak kapıyorum. Şimdi arttırma için bu modelin ortasına geçmemiz gerekiyor tekrar. Bakın kaydırma tekniği yaparak ilk modelin orta noktasına geçiyorum. 2 trabzana atladım. 3. trabzan. Bakın 3. trabzana geldim. Bir zincir çekiyorum. Buraya sık iğne olarak batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum.
Bakın bu iki model ortasında yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzanı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bakın 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bu 3 trabzanı diğer modelin orta noktasına tutturuyorum bakın. 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzan olan orta noktaya bu yapmış olduğum trabzanları tutturuyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer iki model ortasında bulunan bu sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzanı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı sık iğne içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bunu da diğer modelin orta noktası olan bakın 3. trabzana tutturuyorum. 1 2 trabzan atlıyoruz. 3. trabzan tam orta noktası, ona tutturuyorum bu şekilde. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde iki model ortasında bulunan sık iğne içerisine 3 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 3 trabzan daha yapıyorum bakın. Aynı gözenek içerisine yaptım. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım aynı sık iğnenin içerisine. Bunu tekrar bir sonraki modelin orta noktasına 3. trabzana tutturuyorum bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer sık iğne ilmeğine geçiyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı sık iğnenin üzerine bakın aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Ve diğer modelin orta noktasına tutturuyorum. Bakın görüntü olarak böyle oluyor. Arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerin üzerine, bu iki model ortasında bulunan sık iğnelerin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bir sonraki modelin orta noktasına tutturacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim aynı şekilde. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak sıra sonuna kadar bakın modelleri yaptım. Bu başlangıçta bir zincir çekerek sık iğne yapmıştık. Ona bu şekilde ilmeğimi takıp tutturuyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada tekrar bu 5 trabzanlı olan modelleri yapacağız. Bakın bir ilmek atlıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına kaydırma tekniği yapıyorum. İkinci olan trabzanın tepe noktasına da kaydırma tekniği yaparak geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincir çektiğimiz boşluk var. Bakın 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapmıştık. Bu iki zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
5. 5 trabzanı yaptık. Bu yapmış olduğumuz 5 trabzanı, bakın bu bir alt sırada 3 trabzan olan, bunun orta noktası olan bu ikinci olan trabzana sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın sık iğne olarak ona tutturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada modelin ortasına sık iğne yapmıştık. Bakın trabzanlardan sonra ona 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın 5 trabzanı bir sonraki görünen bu 3 trabzanın orta noktası olan bu ikinci trabzana, tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. Ve bu 2 zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine aldım. 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Bakın 5 trabzanı bu 3 trabzanın orta noktasında bulunan trabzanın tepe noktasına tutturuyorum ve sık iğnenin üzerine, model ortasında bulunan sık iğnenin üzerine 5 trabzan yapıyorum. Üç, 4 5. Bakın 5 trabzanı bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın orta noktasında bulunan trabzanın tepe noktasına tutturdum. Bu sırada da 5 trabzandan oluşan modellerimizi yapıyoruz. Bir modeli bu sık iğne olarak battığımız yere yapıyoruz. Bir sonraki modeli bu 2 zincir çektiğimiz boşluklara yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz modelleri de bir alt sırada 3 trabzan yaptığımız yerlerin orta noktasına tutturuyoruz bakın. Üçer trabzanın ikinci trabzanlarına tutturuyoruz başta ve sonda. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar bütün modelleri yapalım bakın. 5 trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluğa. 2 3 4 5. Bu yapmış olduğum trabzanı bir alt sırada oluşturmuş olduğumuz bu 3 trabzanın orta noktasına tutturdum. İkinci modeli de sık iğne olarak batmıştık bakın bir alt sırada olan bu 5 trabzanın ortasına, onun üzerine 5 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sırada son modeli yapıyorum. 2 3 4 5 trabzanlı bakın modeli yaptım. Bunu bu sıraya başlarken bakın bu 3 trabzanın ortasına sık iğne batmıştık. Bir zincir çekmiştik. Bu bir zincirlik olan yuvaya tutturuyorum bakın arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde modellerimizi arttırarak tamamladık. 12 olan model sayımız bu sırada 24 adet oldu arkadaşlar. 24 modelimiz var bir sırada. Bir üst sıraya çıkmak için bakın kaydırma tekniğiyle bu bir alt sırada 5 trabzan yapmıştık. Bunun orta noktasına gidiyorum. Bakın bir kaydırma tekniği yapıyorum. Trabzanların üzerinden kaydırma tekniği yaparak bakın 3. trabzanın tepe noktasına geldim. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Bakın sık iğne olarak battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki model ortasında oluşan sık iğnenin üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 Bu sırada sadece sık iğnelerin üzerine trabzanlar yapacağız. Model yerleştirmelerimiz sadece sık iğneler üzerine olacak. 2 4
5 trabzanı yaptım. Bu yapmış olduğum trabzanı bir alt sırada bulunan bu 5 trabzanın orta noktasına tutturuyorum. 3. trabzana ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer modeli yapmak üzere bakın sık iğnenin üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı bir alt sırada bulunan bu 5 trabzanın 1 2 3. gözeneği olan orta noktasına tutturuyorum. Bakın bu şekilde alıyor arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Sadece bu iki model ortasında bulunan sık iğneler üzerine model yapıyoruz. Bakın iki model ortasına model yapıyorum. 5 trabzandan oluşan modeli. Bunu bu 5 trabzanın ortasında bulunan 3. trabzana tutturuyorum. 3 4 5. Çok sıkı yapmayın trabzanları arkadaşlar. Dökümlü dursun biraz. Sıra sonuna kadar devam edelim aynı şekilde. Sırada son modeli yapıyorum. Bakın sık iğne içerisine 5 trabzanı yapıyorum. Berede de son sıramız arkadaşlar bu. Örgümüzü bu sıradan sonra bitirebiliyoruz. Beş trabzanı yaptım. Başlangıçta yapmış olduğumuz bu bir zincirin içerisine bunu kaydırma tekniğiyle bakın kapadım. Benim yapacağım ölçüde bir bere için bu çevresi yeterli oldu. Ama siz daha büyük bir bebek için veya kız çocukları için yapıyorsanız bunun dışından tekrar bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi arttırmalı olan modelleri yapıp daha sonra tekrar bu 5 trabzandan oluşan modelleri yapabilirsiniz. Ama benim yaptığım ölçüde bir bere için yeterli. Daha küçük yapıyorsanız da bir alt sırada bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız berenin ölçüsüne göre bu gittiğimiz son sıralar değişiyor. Şimdi bu şekilde bırakabiliriz. Bakın hazır. Çok tatlı oldu. Ben dışından bu çevresinden bir sırada sık iğne yapmak istiyorum. Bu çevresinden yapacak olduğumuz sık iğneyi siz isterseniz başka bir renk ile de yapabilirsiniz. Ben kendisi ile yapayım bakın. İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. Her gözeneğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnelerde tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Yapmak istemeyen arkadaşlar şimdi bitirmiş olduğumuz sırada bitirebilirsiniz. Bakın görüntü olarak böyle oluyor. Finalini bununla yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğnelere devam edelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Bakın başlangıçta bulunan bu gözenek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım ve bitirdim. İpimi artık burada kesebilirim. Böylece bakın beremizi bitirmiş olduk. Çok tatlı, çok şirin, çok şık oldu. Bakın arkadaşlar. Kızların seveceği tarzda bir şapka yaptık. Bebeklerinizin başında çok şık, çok güzel duracaktır bu. İsterseniz bunu bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Sade renk ile veya bu çevresini istediğiniz bir renk ile gidip aynı renkten
bu yan tarafına bir çiçek kondurabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlere mesaj gelir. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.